Arkadaşlar, Gülay Hala Duygu Bebeğin kafasını başlayacağız. Şöyle sihirli halka yapıyorum. 6 tane sık iğne yapacağız. Altı tane sık iğnemi yaptım. İpimi çekiyorum. Şu ilk sık iğnemin olduğu yere girip ipimi çektim. Şöyle kaydırıyorum bakın. Şöyle kaydırdım. Her bir sık iğnenin içerisine çift giriyoruz. Şu anda 12 tane sık iğnem var. Sıra sonuna kadar bir tek bir çift yapacağız. Şurada bir tane tek yaptım. Bir tane çift. 6 kez tekrar edeceğiz bunu. ...18'e çıktı sık iğne sayımız. 2 tane tek, bir tane çift yaparak sıra sonuna kadar öreceğim. Şöyle 1, 2 tek, bir tane çift, bir, iki tane tek, bir tane çift. Evet, şu anda 24 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. 3 tek bir çift yapacağız arkadaşlar. 2, 3 tane tek ördüm. Bir tane çift yapıyorum. Ve bu şekilde 3 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar öreceğim. Dört tek bir çift yapacağız. 1, 2, 3, 4. 4 tane tek yaptım. Çiftimi yapıyorum. Aynı yere girdim. Bu şekilde 4 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Yedinci sırama gidiyorum. 5 tek bir çift yapacağız sıra sonuna kadar. 4, 5. Son kez artırıyorum. 8. sıramdayım. 6 tek bir çift yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tek, bir tane çift, 6 tek bir çift yaparak sıra başına kadar 6 tek bir çiftimi yapıyorum ve bu sırayı da tamamladım. 9. sıramızdayız. Arkadaşlar 7 tek bir çift yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane tekimi yaptım. Bir tane çiftimi yapıyorum. Bu şekilde 7 tek bir çift yaparak sıra başına örüp gelelim. 7 tane tek ördüm. Çiftimi yapıyorum. Bu sıramı da tamamlamış oldum arkadaşlar. 54 tane sık iğnemiz var. Bir sonraki sırama geçiyorum. 8 tek bir çift yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 tane tek yaptım. Bir tane çiftimi yapıyorum. 8 tek bir çift yaparak sıra başına gelelim. 8 tek yaptım. Çiftimi yapıyorum. Sıramdaki son 8 tek bir çiftimi yaptım. 60 tane sık iğnem var arkadaşlar. Evet, 10. sıramı tamamlamış oldum. 11. sıramda 9 tek bir çift yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane tek yaptım. Bir tane çiftimi yaptım. 9 tek bir çift yaparak sıramızı tamamlayalım. 11. sıramızı tamamladık. 66 tane sık iğnemiz var. Şimdi bir sıra artırma yapmadan örelim arkadaşlar. Herhangi bir artırma yapmayacağız. 66 tane sık iğnemizin tamamını örüp sıra başına gelelim. 12. sıramı tamamladım. 66 tane sık iğnem var. 13. sıraya geçiyorum. 15 tane sık iğne yapacağım. Bir tane artıracağım. 1, 2, 14 ve 15. 15 tane sık iğnemi yaptım. Bir tane arttırıyorum. Şimdi 10 tane sık iğne yapıp bir tane de şurada artıracağım. 2 ve 10. Burada bir tane daha artırıyorum. Geriye kalan sık iğnelerimi sıra başına kadar düz bir şekilde artırma yapmadan öreceğim. Buradan itibaren 9 sıra hiçbir artırma ya da eksiltme yapmadan örelim ve sıra başına gelelim. Evet arkadaşlar, 68 tane sık iğnemi 9 sıra ördüm. 12 tane sık iğne yapıp bir tane keseceğim. İlk önce 1, 2, 12 tane sık iğnemi yaptım. Arkadaşlar şuradan sıra başından itibaren şurada bir tane kesiyorum. İlk kesintimi yapacağım. Şimdi şuradan itibaren 4 sık iğne yapıp bir tane azaltarak 3 kez tekrar edeceğim. Şöyle 1, 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğnemi yaptım. İkinci kez kesiyorum. 1, 2, 3, 4 tane ördüm. Tekrar bir tane daha kesiyorum. Şimdi 4 tane bir tane daha keseceğim. Arkadaşlar şunu alnın tam ortası buraya denk geldiği için görebilmek, bilebilmek için yaptım. Oraya bir işaretleyici koydum. Siz de arzu ederseniz koyabilirsiniz. Evet, şimdi 4 tane sık iğne bir tane daha kesiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şurada son kez azaltmış olduk. Buradan geriye kalan sık iğnelerimizi sıra başına kadar örelim. Tamamladım. 64 tane sık iğnem kaldı. Bu 64 tane sık iğnemizi 5 sıra örelim. 5 sıra örüp sıra başına gelelim arkadaşlar. Evet, 5 sıra ördüm. 64 tane sık iğnem vardı. Şimdi arkadaşlar 29. sıramızda yanak için artırma yapacağız. Bunun için ilk önce 8 tane sık iğne yapalım. Bir tane artıralım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 tane sık iğnemi yaptım. Burada bir tane artırıyorum. Evet, bir tane artırdım arkadaşlar. Şimdi 2 tane sık iğne yapıp bir tane artıracağım ve 3 kez tekrar edeceğim. 2 sık iğnemi yaptım. Bir tane artırdım. İkinci artırmam oldu şuradaki ile birlikte. Tekrar 2 tane tek sık iğne yaptım. Bir tane artırdım. Ve son kez 2 tane tek sık iğnemi yaptım. Bir tane artırıyorum. 1, 2, 3, 4 kez artırmış oldum. Bu yanağımızın sağ tarafı. Sol tarafına da simetrisini yapacağız. Şuradan 1, 2, 3, 4 tane sık iğne örüyorum. Tam burası orta kısım olacak. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğnemi ördüm. Bir tane artırıyorum. Şimdi 2 tane tek, bir tane artırarak 3 kez tekrar edeceğim. 1, 2. 2 tane tek yaptım. Şimdi bir tane çift yapıyorum. Tekrar 1, 2 tane tek yaptım. Bir tane çift. 1, 2 tane tek yaptım. Tekrar son kez. Son kez bir tane çift yaparak artırma işlemini bitirmiş oldum. 1, 2, 3, 4 tane de bu tarafta artırmış olduk. 1, 2, 3, 4 bu tarafta. 4 tane atladık. 1, 2, 3, 4 tane de bu tarafta. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi örelim. Evet arkadaşlar, 8 tane artırma yapmıştık. Şu yanaklarımızda 4 bu tarafta, 4 bu tarafta. 72 tane sık iğnemiz oldu. Ki tüm sık iğnelerimizi arkadaşlar 4 sıra örelim, sıra başına gelelim. Şöyle bakın, gözün dikimini de bitirdik her iki gözde. Bundan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Şurada kalmıştık. Şu yanak kısmını artırma yaptıktan sonra 72 tane sık iğnemiz olmuştu ve onu 4 sıra örüp sıra başına gelelim demiştik. Daha sonra gözleri yaptık ve şimdi devam ediyorum. 4 sıra ördüm. Şimdi hemen bu sıradan itibaren çene yapacağım. Ve şu yanaklardan da kesintiye başlayacağım. Onun için sıra başında bir tane sık iğne örüp bir tane keseceğim. Bir tane sık iğnemi ördüm. İkinci sık iğnemi kestim. Şimdi 5 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sık iğneden sonra bir tane kesiyorum burada. Şimdi 2 tane sık iğne yapıp bir tane daha keseceğim. 1, 2. Şurada kesiyorum. 3 tane sık iğne yapıp bir tane daha keseceğim. 1, 2, 3. 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi bir tane daha kesiyorum. Şuradaki ortada bir tane çene için artırma yapacağım arkadaşlar. 5 tane sık iğne öreyim. Bir tane artıralım. 2, 3, 4, 5.
5 tane sık iğnemi yaptım. Bakın tam şu ipin hizası, zaten ortaya koymuştuk o ipi. Burada bir tane arttırdım. Şimdi 5 tane sık iğne yapıp diğer taraftaki kesintilerimi yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Buradaki ilk kesintimi yapıyorum. 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3. Tekrar kesintimi yapıyorum. Bir tane kestim. 2 tane sık iğne yapıp bir tane daha keseceğim. 1 2. Buradaki kesintimi yaptım. 3 tane kesmiş oldum şu ana kadar. 5 tane sık iğnemi yapıp kesiyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane daha kestim. Şimdi şu arka tarafta da 2 tane kesinti yapacağım arkadaşlar. 7 tane sık iğne yapıp bir tane keseceğim. 2 kez tekrar edeceğim. 1 2 7 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi buradaki sık iğnemi kestim. Tekrar bir 7 tane sık iğne yapıp bir tane daha keseceğim. Bu sıradaki son kesişim. 1 ve 7. Ve şu sıra başına kadarki kalan sık iğnelerimi örüyorum. Ve 6 tane sık iğnem kalmış. Onu da ördüm arkadaşlar. Ve 10 tane kesmiş olduk bu sırada. 4 tane bu taraf, 4 tane bu tarafta, 2 tane de arka tarafta. Devam ediyorum. Şimdi bir tane sık iğnemi yapıyorum. Hemen tekrar ilk kesintimi yapıyorum. Bir tane kestim. 5 tane sık iğnemi yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Buradan bir tane kesiyorum arkadaşlar. Şuradaki ortada çeneyi artırdığım yere kadar öreceğim. Kesinti yapmadan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane sık iğne ördüm. Bir tane daha artırıyorum arkadaşlar. Sıra önce arttırdığım yer. Çift girdim buraya. Tekrar 11 tane sık iğne yapıp keseceğim. Kesiyorum burada bir tane. Beş tane sık iğne örüp bir tane daha keseceğim. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar kestim arkadaşlar. 6 tane sık iğne yapıp bir tane eksiltiyorum. 2 kez yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. Şuradan bir tane kesiyorum. Tekrar bir 6 tane sık iğne yapıp bir tane daha keseceğim. Altı tane sık iğnemi yaptım. Bir tane daha kestim ve sıra başına kadar olan sık iğnelerimi öreceğim.
Ve 5 tane sık iğnem varmış. Sıra sonuna kadar 5 sık iğnemi de ördüm arkadaşlar. Şöyle bir sıra kesinti yapmadan sık iğnelerimizi örüp gelelim sıra başına. Evet arkadaşlar, tüm sık iğnelerimi şöyle bir sıra ördüm geldim eksiltme yapmadan. 6 tane sık iğne yapıp bir tane eksilteceğiz. Bunu 2 sıra yapalım arkadaşlar. Şöyle 6 tane ördüm, bir tane eksilttim. Bunu şöyle spiral bir şekilde 2 sıra yapıp şu sıra başına geldi, tekrar bir bak. 5. Şöyle 2 sıra 6 sık iğnede bir yaparak geldim arkadaşlar. Şu 5'te kaldı. Şurası sıra başım aslında. Burada bir tane daha kesinti yapıp öyle sıra başına geçmiş olacağım. Bir tane daha kesiyorum. Çünkü tam sıra başıma 5 tane sık iğne denk geldi. Şimdi burada biraz daha başımızı şöyle sıkıca dolduralım. Biraz dolum yaptıktan sonra ondan sonra kesime devam edelim. Bayağı şu üst kısma doğru iterek doldurdum ama şu anda çok aşırı derecede sıkı değil. Şu gözdeki şurada biliyorsunuz eksiltmelerimiz var. Bunu muhakkak doldururken şu elinizi göz eksiltmelerin olduğu yere şöyle koyup biraz bastırın. Buranın formunu bozdurmadan sıkıca doldurun. Yani eliniz şöyle kalsın, ondan sonra şöyle bastırın. Dolumu yaparken eksiltmelerinizin olduğu yerleri falan baz alarak evet sıkı dolduracaksınız. Yapmış olduğunuz artırma ve eksiltmelerin formunu bozmadan dolduracaksınız. Evet, şimdi arkadaşlar 5 tane sık iğne yapıp bir tane eksilterek 2 sıra örelim. Güzel bir şekilde dolanalım. Şu sıra başı çok önemli değil ama buna yakın bir noktaya geldiğinizde tekrar bakacağız. Ve 5 tane ördüm arkadaşlar. Gene sıra başındayım. O yüzden bir tane daha keseceğim şurada. Yine sıra başını geçmiş oluyorum ama 5 sık iğne bir eksilterek 2 sıra ördüm. Buraya kadar geldim. Şimdiden sonra 3 sık iğne bir eksilterek sık iğne sayınızı 20'ye düşüreceksiniz. Şu anda şurada kaç tane sık iğneniz olursa olsun bir sayın. 20 sık iğne olduğu zaman bırakacağız arkadaşlar. Çünkü boynumuz 20 sık iğne. Birazcık daha elyaf koyduktan sonra 3 sık iğne bir eksilterek dediğim gibi 20'ye düşene kadar örelim. Ondan sonra bitireceğiz. 3 sık iğne bir eksilterek bu ikinci sırama tamamlamak üzereyim arkadaşlar. Bir kez kesiyorum. 3 sık iğnemi yaptım. 2 tur döndüm. 3 sık iğne bir eksilterek 21 olmuş oluyor ama ben şöyle bir tur daha atmak istemiyorum. Bir tur daha atarsam uzayacak. Burada bir tane daha şöyle kesivereyim. 20'ye düşmüş olsun. Şurada bıraktım. 2 tane şurada yan yana geldi kesin. Tamam, önemli değil. Evet, burada bu şekilde bitti. Şimdi şu doldurmalarımızı yaparken şu çeneye doğru bakın, parmağınızın yardımıyla şöyle çenenin şeklini de verin. Yanakları ve çeneye doğru şöyle elyaflarımızı itelim. Şöyle göze koyuyorum elimi. Evet, şöyle bir yüzümüz oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bilmiyorum, çok beğendim. Oy, merhaba. Beni biz ördük. Evet arkadaşlar, kendimizi alkışlama vakti geldi bence. Ay, çok güzel oldu. Kendimizi alkışlıyoruz. Önce kendimiz beğeniyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Beğen butonuna basıp videoları paylaşıyoruz, abone oluyoruz, Gülay halamıza destek oluyoruz. Öyle değil mi? Böyle geniş alınlı bir bebek oldu. O şekilde ben şuradaki artırmalarını ayarladım. Çünkü ben tabii kendi kızım Duygu'yu yapıyorum. Aslında aynı zamanda kişisel bir bebek. Bu göz rengi, alın yapısı, yüz yapısı, işte kıvırcık saç yapacağız. Normalde kişisel bir bebek olarak ben bunu yapacaktım. Ama bunu yaparken çekim de yapıp koymak istedim. Sizler de örebilin diye. Zaten o kıvırcık saçlı bebeğimi de biliyorsunuz, çok fazla talep görmüştü. Kıvırcık saç yapımını gösterdiğim bebeğim. Onu da Duygu'yu düşünerek yapmıştım. Şimdi kendi kızımın saç rengini, kahverengiyi kullanacağım. Yani hep birlikte benim kızımı örmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet, işte böyle arkadaşlar. Duygu bebeğimizin kafasını da böylelikle bitirmiş olduk. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum benimle birlikte ördüğünüz için. Şimdilik hepiniz sevgiyle kalın. Hoşça kalın.